electronic voice phenomenon, EVP, is the process by which the dead, through sound and image, communicate with the living through the static and white noise of modern electronic devices. Paranormal Mi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sokaktayım, gördüğünüz gibi. Bir ihbar aldım ve oranın anahtarını aldım arkadaşlar. Arkadaşlar bana anahtarı verdiler ve gittiler arkadaşlar. Suriyeliler. Yani arkadaşlar verdi gitti. Suriyeli arkadaşlar. Evde paranormal olaylar yaşıyorlarmış sürekli. Oranın ev sahibi de telefonla konuştu benimle. Kendisinden yine de izin almam gerektiğini söyledim o arkadaşlara. Orada bir paranormal araştırma yapacağım arkadaşlar. Çok tuhaf olaylar yaşıyorlarmış. Eşyalar üst üste duruyormuş vesaire. Şuradan tarif etti. Şuradan köşeden gösterdi bana. Buradan gideceğim. Kar karışık yağmur gibi bir şeyler yağıyor. Sokaktan hemen başlayayım dedim. Çünkü vakit kaybetmek istemiyorum. Saat çok geç. Eve giremiyorlarmış arkadaşlar uzun zamandır. Uzun süreliğine buradalarmış. Mankenmiş ya. Ben de dedim biri mi duruyor orada. Uzun süreliğine o evde yaşamışlar ama son 1,5 aydır falan inanılmaz olaylar yaşamaya başlamışlar. Eşyalar üst üste duruyormuş. Kapılardan vurma sesleri geliyormuş. Gece hırlama sesleri geliyormuş. Vesaire. Yaklaşık bir seneden beri bana ulaşmaya çalışıyorlardı. Ulaştılar. Ben de buraya gelmek için fırsat kolluyordum. Çok Türkiye'nin çok uzak bir köşesindeyim. Söylemek istemiyorum. Söylemediler hiçbir şekilde. Evi falan, adresi falan hiçbir şey göstermeyeceğim. Anahtarı falan aldım. Girişleri falan çekebilirsem çekeceğim. Yine de. İnşallah kaza bela olmadı. Atlatırım. EVP cihazımla araştırmalar yapacağım. Ve bu arada arkadaşlar artık videolarda fazla ritüel yapmamayı düşünüyorum. Artık son zamanlarda ağır şeyler yaşadım. Köpek sanki bir şey görüp o tarafa doğru koşturuyor ama hiçbir şey yok. Benim gideceğim yere doğru gidiyor. Orada sol tarafta bakkalın yanında siyah bir kapı dediler. Ritüel artık yavaş yavaş bırakacağım arkadaşlar. Çok ağır olaylar yaşıyorum çünkü son zamanlarda ve kendime gelemiyorum. Neredeyse 3 haftadır video atamıyorum. Bakalım neler olacak. Ufak tefek iletişime geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Siyah kapı. Bakkalın yanı. Lamba yanıp söndü burası herhalde. Siyah bir kapı dedi hemen sol tarafta. Lamba yanıp sönüyor. Başka yok. Birinci kat dedi sağ taraftaki siyah kapıcılar anahtarı deneyeceğim. Birinci kat sağ taraf. Başka yer yok. Suriyeliler yaşıyormuş. Arkadaşlar otomat kendi kendine yanıp sönüyor şu anda bakın. Hani hareketsiz dışarıdayken daha gördüğünüz yanıp söndüğünü. Bakın.
Bakın. Hani komple yukarıda biri olsa yukarısı da yanar. Bakın sadece burası yanıyor. Benimle alakalı değil. Çünkü ben dışarıdayken de oluyordu bu. Bu normal değil. Sensörün önünde bir şey olduğu belli. Birinci kat sağ taraf. Bakın şimdi burası benim sensör aldım ama aşağısı. Burada bir şey var diyor yani. Birinci kat sağ taraf siyah kapı. Acayip pis kokuyor. Neyse ki ışık sorun olmayacak. Işığı açmama gerek yok. Kapı çarpma sesi geliyor. Çok ıslandım. Evcü kelimeti la ittamatim işyeri mahalak. Niye böyle duruyor ki? Aslında biraz karanlıkta çekim yapmam lazım bir şeyler anlamak için. Ama belli yani. O sensörden belli. Bir gıcırdama sesleri geldi. Buradaki varlık kendini belli etsin. Bir işaret versin. Buradaki yaşayan insanları kaçıran varlık kendini belli etsin. Çok pis arkadaşlar. Burada olmayacak da nerede olacak? Camın EFP'yi açacağım birazdan.
Burada mısın? Bunlara böyle bakıyorum ki herhangi bir şey yapmışlar mı? Ne olur ne olmaz yine de bakıyorum. Bunlara sebep olan herhangi bir durum var mı? Yok mu? Burada Suriyeliler yaşıyordu. Ama çocuklar çok iyi Türkçe konuşuyorlardı yani. Suriyeli gibi değillerdi. Bir iki tanesinin Türkçesi bozuktu. Pis kokuyor. Burada bir varlık varsa bana bir işaret etsin. Hayır. Buraya. Bu şekilde aynı ses geldi. Evet. O ne ya? Kelimetli layık damatim işerim hala. Yüzük kelimetli layık damatim işerim hala. Yorganın altında biri var. Biri mi var? Yacin! Çık o yorganın altından. Bu nedir? Aynaya bakıyor gibi. Bir şey mi var? Bu çocuklar bir şey yapmışlar burada. Bunu böyle niye böyle koysunlar ki buraya? Ya da tesadüf mü? Bu ayna ne? Tesadüf mü? Biri duruyordu burada ama. Yani kamburlu yorganın altında biri duruyordu. Fiskos masası çıktı. Biraz daha yoğunlaşmasını istiyorum. Lambaları kapatacağım. Sağdan soldan bir şeyler kaçıyor gibi sanki gölgeler. Yağcın, kendini göster.
Gülme sesi geldi. Kül tabasını gördüğünüz arkadaşlar nasıl düştü? Kapı ikinci kanıt. Bu şeyi artık kanıt demiyorum, o çok tuhaf. Görüntülü kamburu falan bir şey gibiydi. Bu kadar da tesadüf mü olur? Burada yaşayan insanlar arkadaşlar, dediğim gibi hırıltı sesleri, eşyaların üst üste durması, dik durması, çıkıp geldiklerinde her şey değişik şekiller alması, bıraktıkları gibi bulmamaları, tipik cin olayları, cin oyunları. Onlarla iletişimin ağır boyutlarına artık ritüelle girmek istemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Artık hani böyle klasik kara çarşaflı görüntüleri artık alamıyorum. Çünkü son zamanlarda çok ağır şeyler yaşıyorum o görüntülerden sonra. Ya çok kötü hastalanıyorum ya da ölüm tehlikesi geçiyorum açıkçası, ama onların çok sevdiği, belki de çoğumuzun bilmediği yine bir bilgilendirici bir şey göstereceğim aslında. Hani onları coşturmak için bir şeyler yapacağım. Ama ritüel gibi değil, ritüel kadar olamayacak. Ama çoğunuzun evlerinde yaptığı tütsü. Cinlerin en sevdiği kokulardan. Bakın bu birinci ritüel malzememdi. Bir şeylerin içinde kullanıyorum bunu. Cinler bunları çok sever arkadaşlar, ritüelleri, bu tütsüleri. Çoğu büyücü, kötü niyetli büyücü evlerinde bunları yakar. Kötü niyetli büyücüler evlerinde bunları yakar ve evlere cin musallatı yapmaya çalışır ya da yaptığı büyünün etkisinin güzel olmasını sağlar. Bunları ben öğretiyorum ki evinizde yakmayın diye. Tütsüleri yakmayın, cinler bunları çok sever. En sevdikleri şeylerden biri de arkadaşlar defne yaprağı yakmaktır. Buradaki varlık, senin sevdiğin şuradaydı arkadaşlar, kısa boylu bir şey bana bakıyordu ve kaçtı şu tarafa doğru. Senin sevdiğin bir koku. Sevmediğin bir kokuyla yapmamı istemiyorsan kendinizi belli edin. Ve EVP cihazlarım aracılığıyla bana cevap verin.
Buradaki varlık, ismini söyle. Neden bu eve geldin? Neden musallat oldun? Cin! Neden bu eve musallat oldun? Yanlış mı yaptılar? Büyüyle mi uğraşıyoruz? Bir cevap geldi arkadaşlar. Ne demek istiyorsun bu cevapla? Arka arkaya 5 tane cevap geldi arkadaşlar. Elindekini söndür dedi. Elindekini söndüre diye cevap geldi ama söndür. Elindekini söndür. İbrahim, iş, çatı katı ve yakında diye arka arkaya cevaplar geldi arkadaşlar. İlk cevap elindekini söndüre ama söndür. Şeyi var orada, sıkıntısı oldu. Bu da bir frekans üzerinden oluyor arkadaşlar. EVP frekansı üzerinden oluyor bir özellik ve Türkiye'de kullanılmıyor. Ben bunu özel bir siteden aldım. Almanya'da. Gidip anlaşıp linkini aldım ve indirdim telefonumu. Yine Play Store'dan ama gidip oraya konuşmak lazım. Herkese vermiyorlar. Neden söndüreyim elimdekini? Hani bunları seviyordunuz? Elimdekini söndür dedi. İstemiyor musun? Defne yaprağı mı yakayım? Şeyma. Şeyma diye bir isim verdi arkadaşlar. Kim? Şeyma kim? Bu evle alakalı biri mi? Büyü mü yaptı? Kötü bir şey mi yaptırıldı? Tüm enerjini kullanıp bana cevap ver. Ya da verin. Kaç kişisiniz? Kabileniz nedir? Cevaplar verin. Yağcı! Deniz. Kaydetmeyi bırak. Kaydetmeyi bırak. Kameramla gözükmek ister misiniz? İnsanların sizi görmesini ister misiniz? Cevap verin. Merhaba. Merhaba. Burada mısın? Yanımda mısın? Etrafımda mısın? Seni görüyorum. Beni görüyorsun. Nereden görüyorsun? Savaş. Savaş. Benim niyetim savaşmak değil. Beni nereden görüyorsun? Nerede olduğunu söyle. Ya da yaşını söyle. Merhaba. Merhaba, tamam.
Beni görüyor musun? Nereden görüyorsun? Benimle iletişime geç. Görüntülü. Kendini göster. Arkamda belir. Bir şey hareket ettir. Gücünüzü gösterin. Hadi. Melek, Dilek, Arkadaşlar, Türk isimleri veriyor. Normalde olmaz kolay kolay. Tabii bu EVP'de hiç Türk ismi olmamış şimdiye kadar. Melek dedi ve Dilek dedi. burada, Melek ve Dilek burada mı? ritüeller, Ritüeller. Ritüel yapmadım. Onları olmasını istiyorsun değil mi bunları yapmak için? Görüntü vermen için ve bir şeyler hareket ettirmen için rahatça ritüel mi yapmam gerekiyor? Melek ve Dilek burada olduğunu söylüyor ama kim onlar? Onları sormam gerekiyor. Öğrenmem gerekiyor. Burada yaşayanlardan ya da ev sahibinden. kötüleyen, Kötüleyen, kötülük yapan mı? Yani Melek ve Dilek kötülük mü yaptı? Melek ve Dilek Şeyma'ya kötülük mü yaptı? Artık her ihtimali soruyorum arkadaşlar. Ama EVP, diğer EVP cihazının ekranını gördükleriniz olayı açıklayabilir. Orada çok daha fazla alabiliyor çünkü kayıtları. Nerelisin? İsrail tarafından mı? Eski Babil mi? Yoksa daha mı eski, daha mı yeni? beş, Ritüel yapmayacağım. Güçsüz müsün? Onu mu anlatmaya çalışıyorsun? Ritüel istiyor arkadaşlar. Ama ben ritüel yapmayacağım. Burada paranormal bir araştırma yapıyorum. Sizlerin varlığını ispatlamaya çalışıyorum insanlara. Etrafımdasın değil mi? Cin, etrafımdasın. Arkadaşlar siz de benim bazen görmediğim yerleri arkama sağım solum görürsünüz, yorumlarda belirtin. dikkat olmak, Kim dikkatli olsun? Sanırım bana diyorsun, dikkatli ol diyorsun. Her şey olabilir. Hiç sanmıyorum ama herhalde haberiniz var. Konuş, Yalcin. yaşlı, Yaşlı. Bu şekilde cevap veriyor. Yapamıyorum diyor yani görüntü veya çok fazla hareket ettirme yapamıyor. Bir iki takı tukur küllüğü düşürebildi.
Ya da düşürdü ve şu kapıya vurdu. Bir şey yürüyor arkamda. Hadi senin için iyiliğine karanlık yapıyorum. Çık ortaya. Arkamda. Çok mu yaşlısın? Arkadaşlar önümde bir şey var. Bakın dumanımsı. Tam önümde. Beyaz. Işık diyor. Işık diyor. Karanlık ki. Duvara doğru gidiyorum. Arkadaşlar ritüel yapmayınca çekimler nasıl gidiyor ama artık böyle gidecek. Ne zaman kendimi iyi hissedersem tekrardan ritüeller yapacağım. Şu anki araştırmalarım bu şekilde.
Özbü kelimet la ittamatim işerim ahlak. Ya acil! Kendini göster. Görüntü ver. Ses ver. Konuş. Dua okumamı istemiyorsan belirli, güçlü belirtiler ver. İnsanların evlerine neden giriyorsunuz? Cevap ver. İnsanları bilgilendirin. En sevdiğiniz yerlerden birine daha geldim. Mutfak. Pis mutfak. Yıkanmamış bulaşıklar. Seversiniz değil mi böyle şeyleri? Sabaha kadar onları koklayıp güçlenirsiniz. Sonra ev halkına musallat olursunuz. Arkadaşlar siz de böyle sessiz videolara yavaş yavaş alışın. Çünkü ortalık bayağı bir ahlaksızlıkla doldu. Videoların çok izlenmesinden dolayı. Ve cinlerin varlığını kesin ve net bir şekilde ispatladığım için. Böyle sade videolar yapacağım. Bakalım aynı şeyleri yapacaklar mı? Aynı sade videolar benimki gibi. Birçok şeye değişiklik yapıyorum artık. Hayatım dahil birçok şeyleri değiştiriyorum artık arkadaşlar. Yani zarar veren birçok şeyi artık hayatımdan çıkartıyorum. Ritüel başta olmak üzere videolarımda. Çünkü çok yorgunluk verdi. Çok zarar verdi. İki-üç haftadır video çekemiyordum ve tam neredeyse 2 hafta evden çıkmadım biliyorum arkadaşlar. Gece gündüz uyudum, yattım, dinlendim. Hani sesim bile çıkmıyordu neredeyse. Çok ağır yorgunluk oldu arkadaşlar. Bazı üzüntülerle beraber çok ağır yorgunluklar ve hastalıklar oldu. Burası arkadaşlar normal, paranormal olan biri. Yani paranormal boyutu çok yüksek değil. Ama ritüel eğer yapsaydım, burası belki de altına üstüne gelirdi burası. Yani cam falan kırılabilirdi. Bir de çok mahalle arasında yani. Eve de zarar verme niyetinde değilim. Şimdi sürükleniyor içeri.
şekilde. Bir şey sürüklendi az önce şurada. Özgü kelimeti la ittamatim işerim ahla. Evet arkadaşlar. Ben paranormal araştırmamı yaptım. Diğer EVP cihazındakileri de sesleri duydunuz. Onlar video hakkında belirli cevaplar vermiştir. Kül tablonun düşmesi ve kapının çalması, o tuhaf kamburlu görüntü gibi bir şey yorganın altından olması değişikti. Arkadaşlar, Paranormal Miden bugünlük bu kadar. Buraya ne yapmaları gerektiklerini söyleyeceğim. Düzgün bir, sağlam bir hocayla. Hep dediğim gibi, hoca değilim, hüddam değilim. Bilgilerim doğrultusunda sizlere heyecan verici videolar, bilgilendirici videolar ve gerçek olaylar gösteriyorum. Onun haricinde dediğim gibi hocalık falan vasfım yok. Bana Instagram'dan yazıyorsunuz. Büyü yapıyor musunuz, büyü yapar mısın gibisinden Allah korusun. Sizler de sakın böyle şeyler yapmayın. Cehenneme gidiyorsunuz. Cehenneme. İnsanlara hakaret etmeyin. İnsanların dini hakkında yargılamayın. Cehennemlere gideceksiniz, cehenneme gideceksiniz. Bunları yapmayın. Dinden bahsedip, küfrana girip, dinden çıkmayın. Yani sizlerin iyiliği için söylüyorum. Bu tarz şeylerden vazgeçin. Vazgeçin ki insanlar da size inansın. Benimle uğraşırken kendinizi yerin dibine sokuyorsunuz. Yüz binlerce insanın önünde. Benim videolarım yine gelmeye devam edecek arkadaşlar. Ama ben kendi sağlığım açısından ağır durumlara kendimi sokmayacağım artık. Kendi sağlığım açısından. Çünkü dediğim gibi 2 hafta boyunca yatakta yattım ve ölümden döndüm tabiri caizse. Kendinize bakın. Paranormal Miden.